Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kendim bile göremiyorum. Bugün ilk vloglarımızı yapacağız. Şimdi Alp'i bulacağız. Ne diyorsun Evet. Katedralmiş değil mi burası? İlk defa yok be abi sallıyorum. Alp'ciğim hoş geldin. Bugün yan yana gidiyoruz. Çok kötü yapamadık ama. Anlayan anladı ya. Yan yana filmini izleyeceğiz bugün. Daha önce Fıtık'ta konuştuğumuz. Neydi? Bilmem nenin anatomisi. Dışa varum. 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 Aga boş ver ya. Boş ver. O kadar derine girme. İşte daha önce Fıtıklar'da bahsettikse yan yanadan. Yan yana ilk IMAX kamerayla çekilen Türk filmi. Onunla özel ben de videonun girişine bir vlogumsu kısım hazırladım. Ama IMAX'e gitmiyoruz. Evet maalesef gidemiyoruz IMAX'e. Çünkü Alp'cim neden? Abi bir vakitler uyumadı bizim. Geldik bu arada. Geldik mi? Hı hı. Nasıl? Şu arada bir yerde. Kahve içmeyecek miydik? İçeriz yanında içelim. Kanka biraz uzakmış. Şurada da. Bir şey söyleyeyim mi? Yoldan gidelim. Vaktimiz varsa gidelim. 2.45 saat kaç? 2. Çok da 45'te değil miydi? 2.45. Tabii ki videonun sonunda isteyenleri hem spoilersız hem de spoilerlı olarak inceleyeceğiz filmi. Biz kaçıyoruz. Görüşmek üzere. Oo güzel. İyiyiz. Tut bakayım Alp. İtfaiye. Düşmesin lan bak şöyle düşmez ya. abi düşmez nasıl düşecek dur ya. Ne kadar attığın şey halka arası. Çok attım lan biliyor musun? Arkadaşlar filmden çıktık elim ayağım tutmuyor. Uzun bir filmdi bu arada biz filmin süresini bilmeden 1 girdik. saat 50 dakika falan diye düşünmüştük. Ben de o civar yani 1 saat 45 falan olur demiştim. Film oldu sana 2,5 saat. Sıvınızı tüketin. Evet yani spoilersız kısma hoş geldiniz. Spoilersız kısım olacak. Bu sesimiz çok iyi gelmez büyük ihtimalle. Ya beklentimizden çok daha iyiydi yani. Kesinlikle. Yani Benim ne beklentim çok yoktu niyeyse. Niye yoktu? bilmiyorum biz Benim biraz negatif şeyden yoktu. negatif girdik biraz Feyyaz'ın sinemaya. karakterinden ötürü biraz yoktu. Ki o benim şeyine bir eleştiri bir tık ucundan. Ben o kısmı spoilerlı şeye bırakacağım. Komple Feyyaz'ın karakterinin analizi, bu kadar değil. Intouchables'ın karşılaştırmasını hepsini spoiler kısmına bırakacağım. Ama Spoilersız bence bu filme kesinlikle gidin. Sinemada bence de IMAX'te. bu filme para kazandırmamız lazım. Evet kesinlikle yani. Bu filme gidilmesi lazım. Bu filmi yani. Mert Baykal'ı kutlarım. Yönetmenlik olarak muazzam farklı bir Oyunculuklar şey falan da izlemiyoruz. çok iyiydi. Muazzam farklı bir şey izlemiyoruz yönetmenlik olarak ama Türk filmi için gayet iyi. çok net gözüken Gayet bir film iyi. izliyoruz. Filmin kameraları IMAX olduğu görüntü kalitesinin kaliteliliğinden belli. Yani farklı bir kamerayla çektikleri belli. Her sahnede kullanmışlar mıdır? Kullanmamışlardır. Ben bir tık daha teknik yapıda kullanılmasını Onu ben de görmek merak isterdim. ediyorum ya. Onu bir araştırmak lazım. Aga nerede kullanıldığı çok belli değil mi? Şimdi spoilerlı kısmında söyleyeceğim ama bence çok belli nerelerde kullanıldığı yani. Yani 2 tane şimdi spesifik sahne vereceğim spoilerlı kısımda. Direkt bir şey oralarda diyeyim, o kullanılır. sandıklarında olmayabilir. Benim tahminim. Onun dışında ben Feyyaz'ın oyunculuğunu çok beğendim. Haluk Bilginer'i kutlarım. Haluk Bilginer inanılmaz bir oyuncu. Haluk Bilginer bizim ülkemize gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Benim şahsi Gerçekten fikrim. çok iyi. Çok Gerçekten iyi. çok iyi ya. İnanılmaz oynuyor. Yani ben filmi şahsen beğendim. Yani çok abartılı bir film mi değil. Çok keyifli bir film bence. Aynen. Aşırı keyifli. Yani benim modumu Nerede duracağını iyi bilmiş bir film ya. Yani çok şeyinden de sapabilirdi bence. Yani çok böyle dramaya da kaçabilirdi gereksiz. ben o kısımlarda biraz eleştiri yapacağım. Ben Yani yine eleştirilebilir ama Aynen. çok daha kötü yapılabilirdi yani. Biraz yırtmış diyebilirim o yüzden. Ben orada Feyyaz'a bir şapka çıkaracağım. Bence filmin
dramadan yırttığı kısımlarda Feyyaz'ın performansının çok iyi olması en büyük şey. Yani filmin bütün komedi dram yükünü aşağı yukarı alıyor. Çok müthiş bir oyunculuk var bence. Kesinlikle. Feyyaz iyi bir oyuncu. Feyyaz müthiş bir oyuncu. Kendi yetenekleriyle ilgili de bir iki sahne var. O da çok keyifliydi yani, izlemesi müthişti. Onun dışında Bir de spesifik iyi olarak doğaçlama yapıyor Feyyaz. Yani bayağı doğaçlama sahne var Geçelim. muhtemelen. vardı. Değil mi? Bu arada vardı. yani. %100 Bayağı vardı. yani. Ya Hatta özellikle Haluk Bilginer'in falan da vardı bence birkaç tane. bence de vardı. Ya spoilersı olarak çok denecek bir şey yok. Zaten spoilerlı kesinlikle olarak da bence değil bence. çok denecek bir şey yok. Gayet iyi bir film yani, asla üzülmezsiniz. Ya ben hatta şöyle söyleyeyim. Puanımı şu an vereceğim. Çünkü Ben düz 8 veriyorum. ben de düz 7 veririm. Yani Ciddi misin? evet 7 veririm. IMDb'den kaç verirsin ama? 7 veririm. Ciddi misin? 7 veririm. 8 vermez misin? Hayır, vermem. Hadi ya. Vermem. O kadar yükselmedim. Ben Çünkü 8 veririm ya. abi ben orijinalini izlemiş biri olarak Ben de orijinalini izlemedim ama ondan değil yani, sırf yani bir puan daha yüksek verebilirim destek hayır olsun ama. oğlum, gönlümden 10 vermek geç. O ayrı konu ama hani filmin ayarı ne desen, hani bu videoyu izleyip gidecek bir insan mesela 7'lik bu film yani. Ha, Çok ya, keyifli. O anlamda öyle tabii ki. Ben bunun bak bu keyiflilikte ve bu nasıl söyleyeyim, bu seviyede kalmış bir film. Son zamanlarda şeyi izledim. Hatta onunla da sinemaya geldim. Ops. Birazcık telefonu tutuyormuşum. Sana hatırlıyor musun? Tolga'nın mıydı film? Psikoterapiye gitmiştim. Anladım, şey oynuyor Steve Buscemi falan. Aynen, Steve Buscemi oynuyor. Bak mesela o film de bu filmle aynı. Yani hatta bu film ondan daha iyi, öyle diyeyim. Bir çıtır daha iyi. İkisine de 7 vermiştim. Ama şimdi burada puan devreye girince biraz öbür şeyleri de göz ardı etmemek lazım. Ya tabii şimdi öbürünün bir tık prodüksiyonu da daha yüksek. Daha aksiyon sekansı falan var. Bu filmde öyle bir şey yok. Geçelim aga bence. Öleceğiz yoksa. Neyse işte hani düşündüğün zaman bence o ayar bir filmdi. Komiklik işinde gayet iyiyiz. Ben söylüyorum yani tüm dünyada bence komedi işinde eğer özenirsek, eğer doğru oyuncular bir araya gelirsek acayip işler çıkarabiliriz diye Ama da düşünüyorum. oğlum, kültürel fark önemli yani. Şimdi Ya aga bilmiyorum bunu ya. yabancı biri izlese o kadar gülmez. Bence güler abi. Komik Gülmez. abi ya. Intouchables'ın kendisi de çok komik. O da Bazı çok, şeyleri gülemez, direkt gülemez yani. bilmiyorum, komikti ya. Biz detaylı konuşuruz onları. Spoiler'da bir 10 dakika atarız. Aynen. Vallahi şahsen ben beğendim. Keyifliydi. Ben de çok beğendim. Arkadaşlar Keyif bu aldık ya, bence önemli olan o zaten. çok güldüm. Çok Vaktini güldüm. hissettirmedi bana şahsen. Onu da öveceğim. Aynen. Kurgu kısmında spoiler. Abi araba geliyor buradan. İnanılmaz, buradan nasıl araba geliyor ya? Ya kurgu iyiydi bu arada. Ondan dedim. Bayağı iyi. Çünkü kurgusu çirkin olunca film izlettirmiyor kendini. Öyle ya, kısaca. Böyleydi, güzeldi. Aynen. Beğendik. Tavsiye ederiz. Ben 7, Alp 8 verdi. Gayet iyi. Herkese kutlarım. Filmde emeği geçen. Sadece spoilers'ta şunu eleştirisini yapabilirim. Dramatik yönü kuvvetli bir film beklemeyin. Yani detaylı düşündüğünüzde film çok yüzeysel. Ama filmde zaten bunu yapmak istemiş. Sadece gelenleri 2-3 görsel kurguyla, aynı zamanda keyifle ve Feyyaz Yiğit'le beraber. Ya, dramaya girmesini zaten. Ben Aşırı istedim. aşırı. Ben istedim. Çünkü İstemedim ya. abi çünkü Çünkü girse batırabilirdi, anladın mı? İşte- Ben o yüzden istemedim biraz. ya ben isterdim ya, bilmiyorum. Bu birazcık kişisel şeye de Evet, geçiyor anladım. ya. Ben çok iyi işleyebileceğini düşünmediğimden girmesini istedim yani. O zaman biz kaçtık. Spoiler'da Akşam görüşürüz. spoiler'da görüşürüz. Abi peki şu uykucuya ne diyorsun? Uykucu. Der Schlafenmann. Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abicim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Zaten arkadaşlar daha öncesinde söylediğim gibi bir vlogumsu bir sekansımız olacaktı ve spoilersız konuştuğumuz kısım bu kısmın önünde olacak. Bu da bizim klasik Fıtık Özel'de her zaman yaptığımız gibi filmin detaylı üstüne konuşacağız. Alp'cim tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün evet sinemaya gittik, yan yana izledik. Beğendiğimizi söyledik. Açıkçası beklemiyorduk bu kadar iyi bir şey izleyeceğimizi. Ben o kalemi alayım yine. Yine çıt çıt. Bana çıt çıt yapmayan bir kalem. Aynen. O mavi kalem. Aynen. Onu da göster. Bu ya bu. Kalem budur bu arada. Bu Bic. Bic. Bic marka değil mi? Neyse işte izledik filmi. Detaylı konuşacağız. Spoilersız bölümde birazcık bahsettik. Tabii ki tekrardan işte Haluk çok Ya iyi bence bir- çok spoilerlık bir film de değil onun. Ya,
şey Değil. yani. Sadece işte IMAX kameralarının kullanıldığını düşündüğümüz sekanslarla ilgili belli şeyleri söyleyecektik. Onları da spoilersız kısımda bam diye söylemek istemedik. Aynen. O yüzden birazcık da oturalım hani detaylıca konuşalım istedik. İlk başta şeye değinelim istiyorum. Çünkü bu film ve bu tarz filmlerin bence en ön planda olmasını sağlayan unsur oyunculuk Oyunculuk. oluyor genellikle. Feyyaz Yiğit ve Haluk çok ön plana çıkıyor. Geri kalan karakterler minik minik böyle Bence geri kalan karakterler de çok iyi. bence de iyi oynadı. Lale, Ben ama Figen. bir kişi öne çıkaracağım. Ha. Feyyaz'ın annesini oynayan kadının adı neydi? Aa bak, İnanılmaz çok iyi dedin. oynadı. Evet bak, çok iyi dedin. Onu geçmeyelim. Buradan bulabilir miyiz bakalım. Şirin Öten'miş. Şirin Öten. Bunlar da varmış. Ben hiç bilmiyorum. İnanılmaz bir performans koyuyor bence Şirin Öten. Gerçekten çok Evet, iyi oynuyor. gerçekten çok iyiydi. Ya Haluk ve Feyyaz'dan sonra benim en çok dikkatimi çeken Şirin ablamızın performansını çok beğendim. Özellikle drama yönünde. Çok iyiydi. Evet. Onun o tiradında Aynen. çok etkileyiciydi. Çok da netti fazla Yaptığı da. ağzı falan çok iyiydi. Bayağı iyiydi yani. O şeyi çok iyi veriyordu. Onun dışında ben şeyi konuşmuştuk fıtıklarda. Feyyaz acaba Gibi'ye çok mu Heh, benzeyecek? aynen, ona bir değinelim bence. Ya bence Abi çok şöyle da bir şey var. benzememiş. Bak bir Abi şey o söyleyeyim mi? kadar diyemem ya. Çok da benzememiş. Elbette Sadece bir tık daha detaylı, Evet. daha özel bir karakter olmuş yani. Şimdi ama hiç benzemiyor gibi bir şey diyemeyiz. bak hiç benzemiyor demiyorum. Ama farklı benziyor. yani. Yine Farklı. benziyor abi. Bilmiyorum bence farklı. Çok Ya yüzde yüz değil. fragmanlarda gördüğümüzde benim de en büyük korkum oydu. Yalan olmasın. Çünkü o karakter üstüne oturdu yani. Herkes de benimsedi. Özellikle Gibi popülerleştikten sonra o şey iyice gitti. Hatta şöyle bir şey de var. Bence Gibi'nin son sezonlarında doğru Yılmaz biraz daha böyle barzolaşıyor. Bir tık da. Abartıyor canım. Evet, bir tık abartı var. Hatta kuzenim bana demişti ya, ben fragmanı izledim. İşte pek hoşuma gitmedi Yılmaz'ı tekrar böyle görmek falan. Hani o karakter tarzı tutunca biraz daha böyle hani Recep İvedik yoluna girmesini istemem gibi bir şey demişti ki ben de öyle düşünüyorum. O kadar değil ama. Yani Yok, çok korktuğumuz gibi Yok gayet şey yok. farklı bir oyunculuğu vardı yani. Haluk, %100 farklı diyemem ama daha Haluk farklı. yani. Bilginer spoilersız kısımda da değindim. İnanılmaz bir oyuncu. Evet, Bizim resmen elmasımız. Evet. Türkiye'nin bir elması. Çok seviyorum kendisini. Acayip iyi. Onun dışında ben ufaktan hem senaryoya hem de eksik bulduğum kısımları geçeyim. Ben senaryoyu genel hatlarıyla beğendim açıkçası. Çok da kötü bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Ancak Çok karmaşık bir yapısı da yok. evet çok netti. Ancak beğenmediğim bir nokta var. Senaryonun sondaki bu tip filmlerde bir düşüş, bir çok ani yükseliş olur. Climax'in mi diyorsun? Climax'in o son evreye geçiş Çözüm. kısmında Ha. aynen çözüme bağlandığında son evresinde filmin ben her olayın çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Feyyaz'la Feyyaz demeyelim. Ferruh'la Ferruh. Rıfkı'nın barıştığı noktada ben her şeyin çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. O kadar Hatta hızlı oluyor. küsme şeyi de çok hızlı oluyor Evet. bence. Ya o bak bir tık iyi oluyor bence. Hayır yani seyirciyi moda sokma olarak, şok etme olarak iyi oluyor. Ama baktığında o da biraz hızlı oluyor. Evet Yani yani çünkü oradaki küsme sebebi işte şeyine işte hani beni değiştirdin falan diyor da onu almıyorsun ki çok. Yani o ana kadar hep çok mutluydu. Tek takıldığı nokta neydi Şevval Sam'ın oynadığı karakterin adı? Şeyda mıydı? Şeyda. Ha, bir tek o konu üstünden bir çatışma yaşıyorlar ufak tefek. Tek orada sıkıntı yaşıyorlar. Ya onun dışında beni değiştirdin ne İyi falan anlamda getirecek değiştirdi yani. bir şey görmüyoruz yani. Ya şimdi şöyle Intouchables bunu çok iyi yapıyor. Intouchables inanılmaz bir karakter draması ortaya koyuyor. Hem Bane ile birazcık da kıyaslayayım. Yan yana bu kadar doğru bir kıyaslama ve doğru smooth bir geçiş yapamıyor bence. Belli noktalarda film çok komik, çok eğlenceli, kesinlikle çok keyifli. Ona asla bir şey diyemem. Ancak drama oyunu açısından Şirin Öten'in oynadığı karakter ve Yılmaz'ın oynadığı Yılmaz diyorum ya. Feyyaz'ın oynadığı karakterin bir kısmı hariç ben dramayı çok beğenmedim. Aşırı iyi bir drama yok filmde. Çünkü filmin hatta şöyle bir şey oluyor drama kısmı bence. Bak şimdi filmin tam yarısında işte şey ara verildiğinde hatta filmde şeyde ara veriliyor. Belki bizde öyle denk gelmiştir onu şimdi söyleyelim. Tam Feyyaz ışıkları böyle Açıyor. açacağız Nöbet burada. Aynen. geçirirken ondan sonra şey oldu. Tam oraya denk geliyor. Tam oradan sonra bir drama kısmı yoğunlaşıyor hatta. Sanki böyle şey gibi buraya kadar böyle geldik komik. Buradan sonra dramayı arttıralım gibi bir şey oluyor. Intouchables'ta da aynısı oluyor bu arada. Bu genel bir şeydir aslında. Genelde böyle olur. İlk mutlu mutlu gider sonra şey oluyor. Bu bir klişedir. Oğlum Requiem'de bile öyle. Ya tabii olmayan sonuçta bir şey de. Ama bence o çok organik, homojen olmuyor yani. Bence de kesinlikle değil. Yani biz şeyde söylemiştik. Çok keskin yani. Öldürdüğü şeylerde Onda da tam söylemiştik. yarısında şey oldu. Dank diye oldu demiştik. Yani onda gene birazcık senaryo sonradan onu toparlayıp çok Evet. da güzel bir sona götürüyor bizi. Yani bu film çok klişe bitiyor.
yani çok normal bitiyor. Aslında hani hepimizin isteyeceği, tüm insanların isteyeceği genel bir sonda bitiyor. Bu bir problem de değil bence. Kesinlikle değil. Ama yani ben drama açısından bir tık kuvvetli bir şey izlemek isterdim. Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baysal'dı sanırım. Hı. Üçlüsü bence çok daha iyi bir son ve daha net bir son çıkarabilirlerdi diye düşünüyorum. Mert Baykal'mış bu Evet, arada. Mert Baykal. Benim şeyim bu. Birazcık trivia olarak Intouchables'la kıyaslayayım. Bence Intouchables'ın genel hatlarına gerçekten çok benziyor film. Hı. Hani Zaten çok eleştirilmişti o zaman. Hani niye şey yapıyoruz yine. ya bence bu Uyarlıyoruz. okey bir remake olmuş. Bence de İnsanımızın da yokmuş, ihtiyacı evet. olan o umudu, o eğlenceyi Türk halkının Evet. sevdiği bir film olacaktır diye düşünüyorum. Ben Haluk Bilginer'in Intouchables'ta oynayan aktörün çok benzeri bir performans ortaya koyduğuna çok sevindim. Şimdi Feyyaz Yiğit'in oynadığı karakterle Intouchables'ta oynayan Omar'ın oynadığı karakter yapısal olarak da orada işlenen konusal olarak da çok farklı. Orada bir siyahi işte beyaz siyah durumunu da Evet. çok hani çok işlemeseler bile bir çıtır değiniyorlar o mahalle Hı hani hı. o. Burada o mahalleyi bize göstermeleri bile okey geldi bana. Çok iyi mi derim? Asla çok iyi demem yani ama okeydi. Ama görmek yine hoş oldu. Aynen görmek güzeldi. Bir de bu tarz şeyleri gösterince daha böyle halkta bir karşılığı oluyor yani bu tarz şeylerin %100. sonuçta. Sonuçta her kesimden insan var yani orada daha işte Haluk Bilginer'in oynadığı karakter Refik gibi daha bir burjuvazi insanlar da var. Daha uç şeyler de var işte ortalar falan. Hani o şeyi bence iyi bir harman yapıyor yani. Kesinlikle. Harmony. Harmony. Bu Burjuva şey muhabbetinde de şeye değineyim beğendiğim kısımlardan. Ya orada çok bence şeye girmiyor. Dramaya girmiyor. Çok Evet çok girmiyor karıştırmıyor. ama çok ince böyle ara ara ufak Evet, ufak dokunuşlar ufak vardı. dokunuyor. Çok Bunları çok hisli çünkü beğendim. biraz ve biraz daha böyle hani derinleştirmesi gerektireceği için. Zaten film uzun bir de 2,5 saat. Ya ben Ama hiç hissetmedim yani. Şeyde de söyledik, spoilersızda da söyledik. Gerçekten hiç saatime bakmadım. o hem kurgunun Evet. başarısı hem de hani birazcık Mizahi yönü bize hitap etti. Hatta şeyi konuştuk az önce, videodan önce. Hani ulan uzun zamandır bu kadar güldüğüm bir Türk filmi yok abi. Ben izlemedim. en son One Battle After Another'da bayağı gülmüştüm. Ondan önce de Ölümlü Dünyalar'da bayağı Hayır gülmüştüm. ama Türk film dedim. Hani Ha aynen uzun yani. zamandır çıkan. Oğlum Ya Ofla Hoca'ya gülüyorsunuz hayır, falan. totale bakınca bile en çok Evet, aynen. güldüklerimden bir tanesi. Böyle söyleyebilirim. Yani drama olarak çok kuvvetli bir film değil. Bu benim puanım verirken de düşürdüğüm en büyük nokta buydu. Yani onun dışında film keyifliydi. Intouchables'taki o işte Intouchables'ta da vardı o ani minik Hı hı. dokunuşlar böyle işte burjuva dokunuşları. Ben bu filmde ekstra şeyi çok beğendim. Refik karakteri yanına yardımcı alırken ki insanlara böyle birer cümle söylettirmişler. Evet, Bu oradaki stereotipler çok iyiydi bence. abi inanılmaz iyi Bayağı iyi, yapmışlar. Bayağı güzelmiş. güzeldi. Onu çok tebrik ediyorum. Yani kıyaslamam da bu kadar. Intouchables çok daha iyi bir film arkadaşlar. Yani bunu kabul edelim. Ya bazen remake'ler çok daha iyi oluyor. Bazen çok daha kötü oluyor. Ama Ya yani Intouchables diye bir film olmasa da bu film kendi keyifli ayakları olur. üstünde durabilen bir film Ben yani gene aynı kesinlikle. puanı verirdim. Böyle Evet, bir ben şey de söyleyeyim. öyle. Aynı puanı verirdim. Intouchables çünkü karakter draması açısından ve eğlence açısından çok iyi bir film. Onun dışında bir şeye değinelim. Bu IMAX mevzusuna değinelim. Ben Aynen. IMAX olan 3 sahne olduğunu düşünüyorum. Bir ilk araba Açılış sahnesi sahnesi. ki uzun zamandır Türk filmlerinde kaliteli bu kadar yani bu kadar hızlı bir araba sahnesi görmemiştim. Yani çok çok kaliteli değil. Hollywood'da çok daha ilerini izledik ama fena değil. Hatta ben o falan oldum bir izlerken. Sondaki balon uçaktan Aynı atlama uçaktan falan. muhabbeti ve bir de Intouchables'ın en ikonikleşmiş sekanslarından biri olan o dans sahnesinin yöresel hale Hı hı. çok güzel uyarlanmış bir sahnesi vardı. İşte Burada da herkes mı IMAX istiyorsun? ne? Orası da bence IMAX Öyle mi kapalı. diyorsun? Evet orada da çok böyle geçişler falan özenilmişti ve yani çekim çok kaliteli duruyordu. Kullanılmamış olabilir Hı tat hı. Ya olduğu tabii için. hayır şey biz zaten doğru aspect ratio'da görmediğimiz için. 70'in İzleyenler varsa evet hani yorumlara yazsın. O sahnelerde Nolan filmlerindeki gibi büyüyor mu acaba? yani Biz IMAX zaten bunu tahmin etmiştik. Alp'le de evet bu daha bir söylemiştik. marketing hamlesi hani işte işimizi ciddiye alıyoruz falan. Ki öyle bence film güzel gözüküyordu. Bence de Bayağı %100. güzel gözüküyordu yani. Hani İstanbul sokakları falan cidden böyle bir karakteristik o yapısı, Onu da o çok gece beğendim. yürüyüşleri falan, işte döner yiyorlar falan gerçekten güzeldi o Abi setler. ufak dokunuşları Gibi'de de çok güzel yapıyorlardı. Burada da aynısını yapmışlar. O hiç problem değil. Bence gayet de olumlu. Ya işte dediğim gibi daha dramatik ya da drama yönünü daha iyi veren bir film izlemek isterdim. Yani Ben pek Intouchables'tan istemedim ya. Çünkü böyle çok keyifli başladı ya. keyifli gitti Öyle zaten. gitti yani. Ya bu benim şahsi Bu da bir şeyim. tercih aynen. Hani ben bir Şahsi şey şeyim. aramadım. Ya abi bir de her filmi derin drama yapınca da ondan Evet öyle de bir sonra şey var yani. bir ara hatırlıyorum ben 2010'lardan sonra Türk sineması da böyle oldu. Abi tam iyi filmlerimiz var. Hepsi çok ağır ve çok dramatik. Yani izlerken ruhun çekiliyor Evet. üzüntüden mesela. Hani bu da şey bir şey. Komedi filmlerine özenmeyip drama Aynen. filmlerine çok Mizahi yönü özenince bizi tatmin etmeseydi ben de derdim keşke dramayı düzgün görseydik bari derdim. Ama mizahi yönü tatmin ettiği için çok oğlum aramadım diyebilirim yani. yarıldık bu arada. Evet bayağı güldük. Hatta tüm salon bayağı güldü yani. Yarıldık Herkes yani. güldü bayağı.
Ya burada Feyyaz'ın çok büyük şeyi var ya. Çok büyük Evet, katkısı var. gerçekten. Ne Ya- kadarı doğaçlama falan emin değiliz ikisinde Haluk Bilginer'le ama gerçekten güzeldi yani. Yalnız müthiş de bir uyumları var. Evet, bayağı iyi bir kimyaları vardı cidden. İnsanlar şey falan dedi işte Feyyaz'la gene mi aynı oyuncular falan da ama şart be kardeşim. İkisi de çok iyi oyuncu. Evet Yani abi. hissediliyordu adamların iyi olduğu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir tek Müzikleri aynen sen deyin ona çok dikkat çektiğin. Yöresel tek şey şunu ekleyeyim sen Hı. girmeden. Yöresel müzik kullanımı çok doğruydu ve Evet, tebrik yani ediyorum. oradaki o çatışma meselesi, kültürel çatışma meselesi ve filme güzel yedirilmesi, o roman havalarının vesaire o güzel bir başarı. Bence de. Yani senaryo içinde bir yeri olduğu için hikaye içinde daha böyle bir anlamlı oluyor. %100. Ondan sonra açılış sahnesindeki müzikler falan. Güzel yani soundtrack olarak bilmiyorum belki Spotify falan yüklenmiş midir de bir Abi bakmak lazım. açılıştaki şarkı Evet, inanılmaz. gerçekten kaliteliydi yani. Bir dram kısımlarında çok böyle yaylı böyle hep bildiğimiz bir ağır girdi. Bir şey söyleyeyim benim Hı. çok da dikkatimi çekmedi. O Benim de normal orada yani. bir hafif dikkatimi çekti. Onun dışında gayet güzeldi yani. Puanlarımızı tekrarlayalım. Ben 7 veriyorum tekrardan. Ben 7,5 veriyorum abi. İşte yani keyifli. Keşke böyle filmlerimizin sayısı artsa biz de Evet, gitsek. keşke daha çok izlense sinemada. Yani işte öldürdüğün şeyleri gidememiştim mesela. Zamanım yetmemişti. İzlemiştim. Çok beğenmiştim. Bunu çok beğendim. Üst üste izlediğim filmleri beğenmeye başladım. Fırsatım bulduğumda da diğer Türk filmlerimize de özellikle işte son zamanlarda Bigi Oynal'ın mesela Hı oynadığı hı. başka bir film ödül aldı bu Evet. sene o mesela. Ona da gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Var mı Alp'cim eklemek istediğim bir şey? Valla bu filmi sinemada gitmeye çalışın. Sinema biletleri evet çok pahalı. Yalan yok biz de IMAX'e gitmedik yani. Doğru aynen. O gideriz falan dedik aylarca hatta. O merak ettik. Gitmedik. Ki ben şeyi de sanmıyorum. Projeksiyonun işte ışığını düzgün açtıklarını falan yine sanmıyorum. Ya bu film yarın bir gün işte Netflix'e vesaire düşüne izlediğimizde böyle aa falan olabiliriz. Bir tur daha izleyeceğim bu arada. Ben de izleyeceğim kesinlikle. Keyifliydi ya. Ben Keyifliydi. çok eğlendim. Yapan herkesin eline sağlık. Evet. En azından düzgün Türk filmleri izleten insanlar var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Onların her zaman arkasındayız. Her zaman söylüyoruz yani öveceğimiz zaman hayvan gibi övüyoruz. Umarım böyle filmlerde artar. Drama yönü konusunda bir tık daha geliştirirlerse kendilerini çok sevinirim. Ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım vlogumsu daha çok böyle ani geçişleri olan birkaç sekans diyelim. Kısmını beğenirsiniz. Onunla ilgili de yorumların ama fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Biz kaçıyoruz. Antibiyotikle kalan için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Direkt gidiyor kanka. Açım. Şu şeye değinmedik ha. İsimlere.